Evrenimizin kalbinde bir gizem var. Şimdiye kadar kimsenin çözemediği bir bilmece. Bu çok karmaşık, yapamam. Benim dünyama hoş geldiniz. Şayet bu gizemi çözebilirsek bunun büyük sonuçları olacaktır. Bu gizem neden matematiksel kalıpların ve kuralların etrafımızdaki her şeyin içinde var olduğunun kanıtıdır. Aslında birçok insan matematiği evrenin altında yatan bir dil olarak tanımlamıştır. Peki bu durum nasıl buralara gelebildi? Yıllar sonra bile bu soru tartışmaları beraberinde getiriyor. Matematiğin gerçekte ne olduğunu ya da nereden geldiği hakkında bir fikir sahibi değiliz. Dil gibi icat edilmiş bir şey mi ya da sadece keşfettiğimiz bir şey mi? Bence keşfedildi. icat edildi. İkisi de. Hiçbir fikrim yok. Aman tanrım! Ne fark eder? Matematik modern dünyamızdaki hemen hemen her şeyin temelini oluşturur. Bilgisayarlarda ve telefonlarda insan biyolojisinin anlaşılmasında ve üniversitelerde yer edinir. Ben Hannah Frey ve ben bir matematikçiyim. Bu seride tarihteki büyük düşünürlerin matematiğin muazzam gücünü nasıl açıklamaya çalıştıklarını keşfedeceğiz. Denklemini mahvettin. Antik zamanlarda atalarımız matematiğin Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu düşünüyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda yeni bir matematiksel sistem icat edildi. Bilimsel ve endüstriyel devrimler oluşturmak için kullanıldı. 20. ve 21. yüzyıllarda yeni radikal kuramlar artık bizi bildiğimiz evren ve matematik hakkında sorular sormaya zorluyordu. Beklenmeyen, beklenen olmalıdır. Neden oradaki gerçeklik buradakine benzemiyor? Bu bölümde Viktoryen bilim insanlarının matematiğin göremediğimiz kalıplarını ve dünyanın görünmez güçlerini nasıl bulmaya çalıştıklarını izleyeceğiz. Bu bir tesadüf olamaz. Ve sonsuzluk kavramının matematiğin nereden geldiğiyle ilgili ortaya atılan teorileri nasıl çürüttüğünü açıklayacağım. Gerçekten sonsuzluk tarafından işkenceye uğruyor. Sonsuzluk gerçek mi? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Anna Frey'in gizemli matematik dünyası. Genişletilmiş ufuklar. Dünyamız bilimin kurallarıyla yönetilmektedir. Ancak bilim daha derin bir kurallar dizisi olmasaydı işe yaramazdı. Yani matematik var olmasaydı. Matematik gezegenlerin hareketini, suların çekilmesini ve gelgitlerin akışını öngörmemize yardımcı olur. Eğer bir şeye dikkatlice bakarsanız matematiğin orada olduğunu görürsünüz. Eğer matematik evrenin dili ise, peki sayılar nereden gelmektedir? 1 artı 1 eşittir 2 olduğunu öğrenmeden önce 1 ve 2 fikri hala vardı. 1'in ve 2'nin doğası aslında her zaman oradaydı. Sayı kavramı evrenseldir. Dünyanın her yerinde ve her dilde 1 ve 2'nin ne anlama geldiğini bilebiliriz. Ve ardından bu ilginç sorular gündeme gelir. Matematik zihnimizde mi? Evreni tanımlamak için türetilmiş bir dil ya da insanlıktan bağımsız fiziksel bir şey mi? Ya da soruyu şöyle soralım. Matematik sadece keşfedilmeyi bekleyen bir şey mi? Antik zamanlarda matematiğin gücüne hayrandık. Tanrıların hediyesi olarak görülen matematik saf ve eksiksizdi. Ama yüzyıllar boyunca matematik gelişti. Tabii tam anlamıyla değildi. Yeni alanlar, yeni teknikler icat edildi. Bilimi araştırdıkça basit deneylere güvenemeyeceğimizi anladık. Dünyayı anlayabilmek adına
önemli matematiksel teorilere ihtiyacımız vardı. Başlangıçta bariz görülen şeyler, deneylere maruz kaldığında yok olabiliyorlardı. İnsanlar sezgilerine güvenme konusunda bazı sorunlar yaşıyorlardı. Ve şunu biliyorduk ki, sezgilerimiz her zaman gerçekliğe rehberlik edemez. Yunan filozof Aristo, ağır bir şeyin hafif olandan daha hızlı düşer teorisini açıkladığında bu tuzağa düşmüş oldu. Bu teori ona gün gibi doğru görünüyordu. Yüzyıllar boyunca kimse onunla aynı fikirde değildi. Ağır nesnelerin hafif nesnelerden daha hızlı düştüğünü düşünürseniz mantıklı bir fikir gibi duruyor. Sonuçta bir çekici ve tüyü aynı yükseklikten atarsanız önce çekiç yere varır. Ama 16. yüzyılda Galileo Galilei adındaki bilimcinin ve matematikçinin farklı bir açıklaması vardı. Aristo'nun çok önemli bir detayı atladığını düşünüyordu. Bu gerçek, Aristo'nun yanılıyor olması değildi. Ama onun ilim kabiliyeti 2000 yıl boyunca sabit kaldı. Böyle kusurlu bir fikir nasıl bu kadar uzun süre dayanabildi? Adil olmak gerekirse birkaç sebebi var. Çekicin tüyden daha erken yere değdiğini görebilirsiniz. Bunun nedeni hava direncidir. Ama Galileo onları hava boşluğuna atarsanız aynı anda düşeceklerini savunmaktadır. Galileo, düşen nesnelerin hareketini tanımlayan bir yasa oluşturdu ve hava direncinin olmadığı bir hava boşluğu hayal etti. Matematiksel denklemler. Bu Aristo'nun tüm fikirlerini alt üst etti. Galileo'nun öngörüsünden yaklaşık 300 yıl sonra Apollo 15 astronotlarından David Scott bu teoriyi test etti. Burada sol elimde bir tüy var. Sağ elimde ise bir çekiç. İkisini buradan atacağım ve umarım aynı anda yere ulaşırlar. Yok artık. Galileo haklıymış. Hava direncinin olmadığı ayda çekiç ve tüy aynı anda ay yüzeyine ulaştı. Dünyanın fiziksel açıklaması tek başına yeterli değildir. Gerçek manada gerçekliğin doğasını sorgulamak için matematikten yardım almalıyız. Galileo bu durumdan etkilenmişti. İnsan beyninin yapabileceği kalıplara erişmek için, iyi bir sebep için matematiğin gücünden yararlandı. Bir kağıt parçası üzerindeki bu sembollerin bunu yapabileceğini görmek mucizevi görünüyor. Ve bu anlamda matematiğin gerçekliğin dili olduğunu düşünebiliriz. Galileo dünyanın matematik dilinde yazılmış büyük bir kitap olduğunu haykırdı. Bence bunun nedeni sonuç olarak dünya tamamen matematiksel ve biz onu hep keşfediyoruz. Matematiği kullanarak kaçınılmaz olmasını istediği şeylerin içeriğini araştırma içgüdüsü vardı. Matematik sayesinde bazı şeylerin kaçınılmaz olduğu kanısına vardı. Böylelikle fenomenleri açıklamak için matematiğin kullanılması gerektiğinin farkına varan ilk kişi o olmuştu. Galileo'nun teorileri zamanının ilerisinde bile olsa bazı soruları beraberinde getirdi. Nesneleri çeken bir tür gücün var olduğu ortaya çıktı. Ama bu gücün hala tam olarak nasıl çalıştığı bilinmemektedir. Bu gizemi çözme görevini 17. yüzyılda bir İngiliz deha üstlendi. Onun adı Isaac Newton'du. Yapmaktan mutlu olmadığım bir şeyi yapmak için Kuzey Galler'e gidiyorum.
Yönetmenim yer çekimini göstermek için zekice bir yol arıyordu. Ve yönetmenim sonunda parlak bir fikir buldu. Çelik halatla aşağıya inmek. Toplantıya katılmamıştım. Toplantıya katılmalıydım. Newton'un elmasını yere düşüren güçle beni taş ocağına doğru itecek olan güç aynıdır. Şimdi bunu test edeceğiz. Görüşürüz. Aşağıda görüşürüz. Dikkat et. Ne yapıyorum ben? Ama bütün bunlar Newton'un deneyleri karşısında bir hiçti. Newton gerçek bilgiye gözlem yoluyla ulaşabileceğine inanıyordu. Yani optik üzerinde bir kitap okumak yerine bunu gözüne bir iğne sokarak yapmayı denedi. Bunu sakın evde denemeyin. Bu teorileri başka kimse için değil, kendisi için yapmıştı. Yer çekimi gibi büyük fikirlerle boğuştuğunda ona sadece matematik yardım edebilirdi. Bütün bunlar düşünüldüğünde yer çekimi garip bir yaratık. Benim ve etrafımdaki her şeyin arkasındaki bu görünmez çekim gücü mevcut. Ama kaslarımı kullanarak üstesinden gelebiliyorum. Newton bu gizemli gücü tanımlamak için bir yol aramaya başladı. Yerçekimi başlangıçta kelimelerle ifade edilmiştir. Ama daha sonrasında denkleme dökülmüştür. Basitliğine fazla kanmayın. Çünkü bu adam gerçek bir deha. Halatla aşağı inerken beni etkileyecek gücü kullanmak için bunu kullanıyorum. Bunu anlamak için tüm harflerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Öyleyse kuvvetin K'siyle başlayalım. Newton evrendeki herhangi iki nesne arasında çekici bir gücün olduğunu savunuyor. Bu güç bu nesnelerin kütlelerine bağlıdır. Buradaki m dünyanın kütlesi ve bu küçük m benim kütlem. Küçük m benim kütlem. Kilogramla ölçülmektedir. Newton'un bulduğu yerçekimi G ile gösterilir. O zamanlar tam olarak boyutunu bilmiyordu. Ve buradaki R, dünyanın merkeziyle benim aramdaki mesafeyi gösteriyor. Dahası bu denklemin söylediği şey, daha büyük kütleli nesnelerin arasında, örneğin gezegenler, daha büyük bir güç vardır. Ve nesneler arasındaki mesafe ne kadar büyük olursa, yerçekimi kuvveti o kadar zayıf olacaktır. Peki Newton benim üzerimde olacak yer kuvveti gücü için ne dedi? Tüm sayıları bu denklemde kullanırsanız, halatla aşağı ilerledikçe üzerimdeki kuvveti hesaplayabilirsiniz. Yani sonuç tam olarak şu şekilde olacaktır. 736 Newton. Newton ondan önceki astronomların ölçümlerini inceledikten sonra şimdiki ünlü formülünü buldu. Onun yasası sadece nesnelerin yere neden düştüğünü açıklamıyordu. Kozmosta bulunan ayın, her gezegenin ya da kuyruklu yıldızın pozisyonlarını tahmin ediyordu. Ne kadar da harika bir denklem ama değil mi? Bu Newton'un dehasıydı. Matematik kurallarınız varsa onu elma, gezegen ya da insanlar gibi her şey üzerinde kullanabilirsiniz. Ve eğer gücün ne olacağını hesaplarsanız diğer her türlü şeyi tahmin edebilirsiniz. Aşağı inerkenki terminalizm gibi yani. Hadi gidip test edelim. Yerçekimi bir nesneyi yere çekerken maksimum hıza ulaşır. Buna terminal hızı denir. Bunu hesaplamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler var. Tel boyunca yerçekimi, sürtünme ve sürtünme kuvveti gibi. İnancımı Newton'a ve dünyanın en hızlı tel hattına koyma zamanı.
Hesaplamalarıma göre terminal hızım saatte 90 mil olacak. Bir daha bu yönetmenle konuşacağımı sanmıyorum. Ben ne yapıyorum böyle? 3, 2, 1. Aman tanrım! Woo! Vay canına! Bu çok eğlenceliydi. Teşekkürler. Pekala, hız tahminimi kontrol etmem gerek. Şimdi aşağı inmeden önce beni yavaşlatmaları için arkama bazı bayraklar eklediler. Çünkü duyabileceğiniz üzere rüzgar bayrağın arkasında toplandı. 90'ı görebileceğimi sanmıyorum ama hadi bir göz atalım. Grafikte büyük bir yükseliş var. 1 mil için 49 saniye. Buna ne dersiniz? Saatte 75 mil gibi bir şey değil mi? Fena değil, fena değil. Ayaküstü bir hesaplama için hiç fena değil. Onun denkleminin gücü evren hakkında birçok şeyi açıklamaya ya da tahmin etmeye olanak sağlamaktadır. Doğanın sadece dünyada değil, kozmosta dahil olmak üzere düzenlenmiş olarak düşünmemizi sağlar. Newton'un önemli buluşu, cennet kurallarının dünya kurallarından farklı olduğu kanısına varma cüretkarlığındaydı. Ve ayın çökemeyeceğini, onun cennette yapıldığını savunuyordu. Ve diyordu ki, bir dakika bekleyin, belki de her şey aynı fiziksel yasalara maruz kalmaktadır. Onun kuvvet ve hareket yasaları yalnızca cennet aleminde ya da yeryüzünde uygulanmıyordu. Her yere uygulanıyordu ve tüm doğa bu yasalar tarafından ele geçirilmişti. Demek istediğim gerçek şu. Denklemler yazarak bir rokete nasıl güç verebileceğimizi ve Ay'a gönderip nasıl geri getirebileceğimizi bilebiliriz. Vay canına. Bunların kıymetini biliyoruz ancak bize yörüngeleri bulmamızı ve nasıl başarıya ulaşabileceğimizi gösteren denklemlerin gücünü bir düşünün. Bu heyecan verici. Eğer gerçeklik kumaşının bir parçası olan matematiğin keşfedildiğine dair bir kanıt gerekiyorsa, işte bu kanıttır. Beynimizde ürettiğimiz bir şey nasıl olur da evrenin işleyişini ortaya çıkarmaya gücü yetebilir? Matematiğin olağanüstü gücü sadece yıldızlarla sınırlı değildi. 18. yüzyılın sonunda bilim insanları ve mühendisler matematiği büyük ölçüde yenilikler getirmek için kullandı. Bu dönem sanayi devrimiydi. Bu her şeyi değiştirdi. İnsanlar artık sadece tarlalarda çalışmıyordu. Kasabalarda ve şehirlerde büyük istihdam fabrikaları açıldı. Bu devrimin sürdürülmesinde buhar motorunun icadı büyük bir rol oynadı. Bu yeni teknolojinin etkisi çok büyüktü. Sadece insanlar için ya da eşyalar için değil, fikirler için de büyüktü. Yeni şeyler yapmanın yollarını aramak bizi makine çağına yönlendirdi. Ne kadar hızlı gidebilir? Saatte maksimum 25 mil. Şu anki hızımız ne? Yaklaşık 15 mil. Ve yine de hız göstergesi 100'e mi çıktı? Evet, işte. Bütün bunların arkasında makine çağının temel hesapları yatmaktadır. Güçlü, sıcak ya da soğuk malzemelerin kullanılması. Daha hızlı ve etkili makineler tasarlamak için matematikten faydalanıldı. Peki oranın sıcaklığı nedir? Fahrenheit'ta yaklaşık 2500 derece. 2500 mü? Peki kaç santigrat? Emin değilim. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Sıcak, çok sıcak. Bütün bunlar için yeni beceriler gerekliydi. Önceleri el aletlerini kullanan zanaatkarlar vardı, şimdi ise makineleri kullanan insanlar var. Burada düşündüğümüz gibi büyük bir değişim söz konusu. Doğal dünyayı evcilleştirmek mümkün olmasa da en azından onu ehlileştirebiliyoruz.
Sanayi devrimi tarihte önemli bir dönüm noktasıydı. Tekstil, demir üretimi, demir yollarının artması günlük yaşamı bir şekilde etkiledi. Ve tüm bunların nedeni matematikti. Şimdi bu gerçeklik dünyaya kök salmış durumda. Rakamlara güvenebileceğimizi ve onların bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyoruz. Tüm bu peri hikayelerini unutun. Buradaki asıl olay matematik. Büyük, güçlü ve oldukça şaşırtıcı. Teknolojik mucizeler ilerlemeye devam ediyordu. Matematik bizim anlayışımızı geliştirerek bize dünyanın nasıl çalıştığını gösteriyordu. Ayrıca birbirinden ayrı şeylerin aslında nasıl birbiriyle bağlı olduklarını da göstermekteydi. 19. yüzyılda matematikçiler ve bilim insanları keşfedilmemiş başka ne vardır diye merak ediyordu. Ve sonrasında dikkatlerini manyetizma ve elektrik arasındaki görünmez bağlantıya verdiler. İkisi de yüzyıllar boyunca biliniyordu. Aydınlatmanın ham gücünden navigasyona ve bir geminin pusulasına kadar. Fakat iki kısımda iki maddenin de farklı olduğunu düşünüyordu. Endüstri devriminde bir işçinin oğlu olan Michael Faraday, ikisi arasındaki bağlantıyı görebilen ilk kişiydi. Faraday'in laboratuvarının bulunduğu Kraliyet Kurumu'na gittim. Faraday, elektrikle manyetizma arasındaki bir bağlantı olup olmadığını görmek için birkaç deney yaptı. İletken bir tel aldı ve pusulanın hareketlerini takip etti. Elektrik teli ve manyetik iğne birbirine dokunmuyordu. Ama yine de bir tanesinin diğerinin üzerinde etkisi vardı. Bağlantı neydi? Faraday dikkatlice inceledi. Yaptığı şey bunun gibi bir mıknatıs ve silindirin etrafına sarılı bir bakır tel rulosu almak. Sonrasında da hızlıca birbirlerinden geçirmek. Teli silindirin çevresine sardı. Böylelikle mıknatıs onunla temas edemezdi. İşte hepsi bu ama oldukça karmaşık. Tel asla mıknatısa dokunmaz. Görebildiğiniz üzere bu ledler muhtemelen orijinal değil ama enerji üretmek için yeterliler. Aslında Faraday bunun arkasındaki görünmez gücün oldukça farkındaydı. Ve bunu görünebilir kılmak için akıllıca bir yol buldu. Yapmanız gereken şey bir mıknatıs almak ve onun üstüne biraz kağıt yerleştirmek. Sonrasında biraz demir parçacıkları alıp üstüne serpmek. Bence bu okulda yapabileceğiniz en unutulmaz deneylerden biri olacak. Ve mıknatıs tarafından oluşturulan görünmez kuvvetin etkisine tanıklık edeceksiniz. Demir parçacıkları kağıda düşerken mıknatısta aynı hizaya gelirler. Bu şu anlık 2 boyutlu ama aslında bu çizgiler 3 boyutludur. Dışarı çıkıyorlar ve çözülerek mıknatısı sarmalıyorlar. Bu muazzam değil mi? Evet, muazzamlar. Faraday'in demir deneyi alana yayılan görünmez bir gücün varlığını ortaya koydu. Gücü görebiliyordu. Ama o bir deneyciydi. Neler olup bittiğini açıklayabilecek bir matematik bilgisine sahip değildi. Sonuç olarak döneminde bu fikirler rağbet görmedi. İskoç bilim insanı James Clerk Maxwell, onun fikirlerini ele aldı ve matematiksel bir yolla manyetizma ve elektrik arasındaki bağlantıyı açıklamak için bir yol geliştirdi.
Önceki bilim insanlarının çizimlerini inceledi. Elektrik ve manyetizma için her durumda çalışan 4 denklem geliştirdi ve bunu kanıtlamakta kararlıydı. Sembollerin kendileri hikaye için önemli değil. Ana husus, Maxwell boşluk yakaladı. Matematik onun denkleminde bazı noktaların eksik olduğunu söylüyordu. Denklemde buna benzer bir terimin olması gerektiğini anladı. Bu terim, eğer elektrik bir alanda hareket ediyorsa, manyetik alan onu etrafına çekecektir. Bu durumda manyetik alan hareket ettikçe, elektrik alanı onu takip edeceğine dair bir denklem yazıldı. Bu kayıp parçayla her şey birbirine oturuyordu. Matematik, Maxwell'e büyük resmi görmesine yardımcı oldu. Bu denklemler iki şeye bağlıydı: elektrik ve manyetizma. Bu ikisi birbirleriyle bağlantılıydı. Matematiği kullanarak Maxwell elektrikle manyetizmanın birbiriyle bağlantılı olduğunu kanıtladı. Hem de sıkı bir bağlantıyla. Çalışmalarının sonucunda elektrik ve manyetizma ile birlikte elektromanyetik alanı keşfetti. Bu birçok şeyi açıklamasına yardımcı oldu. Bu denklemler Faraday'in ne gördüğünü açıklıyordu. Ama Maxwell bununla yetinmedi. Bu alanların nasıl hareket ederek elektromanyetik dalgaları oluşturduklarını gösterdi. Bu denklemler sayesinde Maxwell dalganın hızını hesaplayabildi. Yaklaşık 300.000 kilometre. Maxwell bunun rastgele bir sayı olmadığını çok iyi biliyordu. Çünkü bu hız havadaki ışık hızıyla aynı orandaydı. Ve kesinlikle bu bir tesadüf olamazdı. Bunu gerçekten de bir tesadüf olarak sayamazsınız. Sadece bir açıklaması olabilirdi. O da şuydu: Işık bir elektromanyetik dalgadır. Maxwell'in keşifleri devrim niteliğindeydi. Bize elektrik ve manyetizma için birleştirici bir teori sağladı ve ışığın açıklamasını yaptı. Başlangıçta elektrik, manyetik alan ve ışık basit bir teori altında açıklanabilirdi. Bu çözümün sadeliği ve zarafeti nefes kesiciydi. Elbette insan aklının bu denli düşünme yeteneğiyle yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Denklemler sayesinde evrenle ilgili yeni bilgiler edinebiliyoruz. Bu cevap sanki hep orada bir yerlerdeydi. Sadece birinin onu keşfetmek için farklı düşünmeye ihtiyacı vardı. Matematik çok garip ve onun sayesinde fiziksel dünyada aramadığımız şeyleri bile keşfettik. Yeni öngörülerle, fikirlerle dünyada henüz sahip olmadığımız yapıları keşfettik. Ve biz bunları sorgulayarak onların gerçekliğini tanımladık diyebilirim. Ve bu gerçekten olağanüstü. Size bir deneyimden bahsedebilirim. Sadece şaşırtıcı değil, aynı zamanda şok edici. Matematiğin dünyamızla ilgili tahminlerde bulunması şok edici. Antik Yunanlar doğada matematik kurallarını takip ederek bazı kalıplar buldu. Sonrasında Newton bize matematiksel denklemlerle düzenlenmiş evrenin ve evrenin hareketlerini gösterdi. 19. yüzyılda matematik Maxwell'e elektrikle manyetizmayı birleştirmesine izin verdi. Matematiğin keşfettiğimiz bir şeyden başka bir şey olabileceğini düşünmek hata olurdu. Sonra bu görüş birdenbire değişti. Matematiği incelemenin farklı yolları ortaya çıktı. Birileri bazı şeyleri yapmanın farklı yollarını buldu. Ve bundan tam 2000 yıl önce
Yunan Öklit döneminde okulda öğrendiğimiz paralel ve dik açıları bularak geometrinin temelleri oluşturuldu ve bugüne kadar geldik. Ancak 19. yüzyılda matematikçiler aslında her şeyin göründüğü gibi olup olmadığını merak etmeye başladı. Ya da arkada garip bir şeyler dönüyordu. Bunu Pac-Man tarzı oyunlarda görebilirsiniz. Pac-Man'in evreninin şekli nedir? Bunun cevabına çember diyebilirsiniz. Haklı olabilirsiniz. Yani bir şekilde. Örneğin eğer bu küçük pembe karakter solda olsaydı, yeniden sağa gidecekti. Aslında bu evreni yapan, işte bu silindir şeklidir. Dahası bazı benzer oyunlarda yukarıdan çıkabilir ve aşağıda tekrar doğabilirsiniz. Yani bu, iki gevşek ucun bükülerek birbirine bağlanmak zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Kafayı dağıtmak için farklı bir yol olabilir. Ancak bu tür oyunları oynamak doğru değil. Bunları oynamak sizi geliştirmez. Bu tür çemberlerden başka bir şekle geçtiğinizde, geometri kuralları çerçevesi içinde olacağını umamazsınız. Bunun arkasında farklı bir şeyler olabilir. Ama sıkı tutunun. Çünkü tüm bunlar biraz daha garipleşecek. Dünyanın geleneksel bir geometrik şekil olduğunu düşünün. 4 renkli bir avlu olduğunu hayal edin. Bunu terk edersem ne olur? Eğer dünya Öklid'in dediği gibi ise ve her şey normalse, 4 kez dönersem, başladığım yere geri dönerim. Sarı avluyu terk ettim. Turuncu, kırmızı ve mavi olana gittim. Ve şimdi tekrar sarıdayım. Bütün bunlar çok garip. Ama kim 4 tane yan yana avlu olması gerektiğini söylüyor? Ya sadece 3 kez sola döndüğünüzde başladığınız yere dönebilseydiniz? Sıkı durun. Ağladığınızı duyabiliyorum, bu mümkün. Tabii bir küpte yaşamıyorsanız. Bu taraftan başlayın, 1 kez, 2 kez ve 3 kez dönün ve başladığınız yerde olacaksınız. Uzayın tanımı artık geçerli değil. Kuralları değiştirerek farklı bir geometrik şekil üretebilirsiniz. Uzayı düşünmenin çok farklı yolları vardır. Daha önceleri her zaman sağa döndükleri yerde sola dönerek Piccadilly Circus gibi olurdu. İnsanlar Öklid'in aksiyonlarını incelerken bulduğu matematiksel alanla fiziksel alan arasında bir fark olduğunu düşünmemişlerdi. Çok farklıydı. Öklit geometrisi sadece tek yönlü bir alanı tanımlamakta. Ama aslında bu şu an oturduğumuz alanı tanımlamak için iyi olabilir. Yine de astronomik ölçekte olan uzayı tanımlamak için çok da iyi değil. Biraz oyuna benziyor. Yani size satrancın kurallarını öğretiyoruz ve satranç oynuyoruz. Kuralları değiştirip farklı bir şey oynayabiliriz değil mi? Ama sonuçta yine oyun oynuyor olacağız. Demek ki bildiğiniz üzere seçtiğiniz aksiyomlara bağlı olarak farklı bir tür matematik üretebilirsiniz. Bekleyin biraz. Yeni bir tür geometri oluşturabiliyorsak, belki de yanılıyorumdur. Belki de matematik türettiğimiz bir şeydir. Bu özgürlükle matematikçiler her zamankinden daha soyut fikirler üzerinde çalıştı. En merak edileni sonsuzluk kavramıydı. Biri bana bu problemi çözmede kullanacağımız işareti gösterebilir mi acaba? Artık başlayın. Erken yaşlardan itibaren hepimizin sonsuzluk hakkında bazı fikirleri var. Ama onu saptamak gerçekten zor. Aklımız gerçekten sınırsız ve sonsuz bir şeyin kavramını anlayabilmek için inşa edilmemiştir.
bunun anlamı sonsuzluğu tarif etmenin gerçekten çok güç olduğudur. Bu devam eden ve asla durmayan bir sayı. Aklıma gelen en büyük sayı 99 milyar. 400. Googleplex. Sonsuzluktan daha büyük hiçbir şey yoktur. Çünkü bu ihtiyacın olan ve yapabileceğin en büyük sayı bence. Sonsuzluk tarafından işkence görüyorum. Onu seviyorum ve nefret ediyorum. Onu MIT derslerinde kullanmayı seviyorum çünkü bir şeylerin kanıtlanmasında kolaylık sağlıyor. Ama kalbimde sonsuzluk diye bir şey olmadığını biliyorum. Bu sadece bir öngörü. Hepsi bu kadar. Sonsuzluk gerçek mi? Bir veya sıfır sayısı kadar gerçektir. Bu bir kavramdır. Elementlerin tanımlanmasında kullanılan bir kavramdır. Evet, bu anlamda kesinlikle sonsuzluk gerçektir. Laboratuvardaki hiç kimsenin sonsuzluğu kaydeden veya ölçebileceğini söylemek ne kadar doğru olabilir? Yani sonsuzluğu hesaplayabiliriz. Bir yaklaşımda bulunabiliriz ancak masa, sandalye gibi nesnelere dokunabildiğimiz gibi ona dokunamayız. Evet, gerçekten dokunamayız. Elbette tanımı var ama sonsuzluğa ulaşamazsınız. Oraya ulaşamazsınız. Sonsuzluğa ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, o hep sizden uzaklaşacaktır. Sonsuzluğu soyut bir şey olarak hayal etmek çok da kullanışlı değildir. Ama gerçekte sonsuzluk bize çözülmesi zor görülen problemleri çözmemize yardımcı olmaktadır. Şimdi İngiltere ve New York arasındaki mesafeyi bilmek istiyorsanız, dünya küresi üzerinde bir cetvelle ölçebilirsiniz. Ama biraz sıkıntı yaşarsınız. Çünkü yuvarlak ve eğridir. Düz çizgilerden farklı olarak onu ölçmek oldukça zordur. Bir ölçüm çubuğuyla coğrafya dersinde iyi şanslar. Sadece bir cetvel kullanmak yerine dünyanın eğrilerini sarmak, ölçmek için 2 tane daha küçük cetvel kullanmış olsaydık, bunu yaparak New York ve Londra arasındaki mesafeyi bulamazsınız. Ama bir fikir elde edebilirsiniz. Ve dünyanın eğrilerini ölçmek için ne kadar çok cetvel kullandığınızı hayal edin. Sonuç olarak bir yaklaşım elde edebileceğinizi düşünün. Yani buradaki ana fikir, eğrilere ne kadar yaklaşırsanız, eğriler o kadar düz görünür. Ve eğer sonsuz sayıda minik cetvelleriniz varsa, tüm bunları kullanarak eğrilerin uzunluklarını kolaylıkla ölçebilirsiniz. Sonsuzluğun gücünden yararlanarak bunları gerçek kılmak mümkündür. Pekala, neden umursuyorsunuz? Sadece eğrileri olan dünya değil, gökteki uyduların hareketlerinden, borsadaki yükseliş ya da düşüşleri, hatta insan davranışları bile zamanla değişebilir. Ve bunların hepsi sonsuzluk fikri üzerinde bağdaştırılmaktadır. Gerçekten anlamadığımız bir fikre güvenmek, matematikçilere göre bir şey değildir. ...1923 yılında ünlü Alman matematikçi David Hilbert, sonsuzu açıklamaya yardımcı olacak bir fikir geliştirdi. Bunu büyük bir otel hayal ederek yaptı. Bu sıradan bir otel değildi. Bu otelin sonsuz sayıda odası vardı. Merhaba. Hoş geldiniz. Bana bir oda verebilir misiniz? Üzgünüm hanımefendi, hepsi rezerve edilmiş. Yani hiç boş odanız yok mu? Kesinlikle, üzgünüm. Aa. Hilbert tüm odaların dolu olduğunda benim gibi bir misafirin geldiğinde ne olacağını merak etti. Sonsuz bir otelde bir oda daha olacak mı? Bugün buraya geldim ve bütün odalar rezerveliydi. Benim için boş odaları olmadığını söylediler.
Onlara benim kim olduğumu bilip bilmediklerini sormaya çalıştım ama görünüşe göre benim matematik videolarıma aşina değillerdi. Sonsuz odalı bir otelde bile problem çıkabilir. Yönetici beni son odaya yerleştiremez. Çünkü sonsuz odası olan bir otelde son oda yoktur. Yani otel doluysa peki gece için nerede kalacağım? Tek yapmanız gereken şey birinci odada kalan kişiye ikinci odaya geçmesi için ricada bulunmak. İkinci odadaki kişiye üçüncü odaya geçmesi için, üçüncüye dördüncüye geçmesi için, dördüncüye beşinciye geçmesi için ve bu böyle devam eder. Son oda olmadığına göre herkesi bir yan odaya taşırsanız her misafirin uyuyabileceği bir yeri olur. Ve bir oda boşalıyor. Benim için. Otel tamamen dolu olsa bile bir oda her zaman bulunabilir. Bunun nedeni sonsuzluk artı bir hala sonsuzdur. Infinity Otel'de her zaman yer vardır. Çünkü sonsuzluğu büyütebilmek için her zaman ilave bir oda bulabilirsiniz. Eğer arkadaşım da gelip kalmak isterse, sonsuzluk artı 2 hala sonsuzdur. Kızlar için harika bir hafta sonu yani. Size tuhaf olduğunu söylemiştim. Sonsuzlukla ilgili başka bir şey. Sonsuzluk hilekar bir yaratıktır. Sonsuzluğu ehlileştirmeye çalışan bir matematikçi vardı. Adı Georg Cantor'du. Basitçe cevaplamak istediği soru şuydu: sonsuzluk ne kadar büyük? Bu soruyla birlikte Cantor bir devrim yarattı. Matematiğin temelleri üzerinde derin bir etki bırakacaktı. Almanya'da Halle kasabasına geldim. Cantor'un eğitmenlik yaptığı üniversiteye. Onun için sonsuzluk matematiğe açılan yeni bir kapıydı. Sizi bilmiyorum ama ben Güneş sistemini ya da galaksinin boyutunu hayal etmekte çok güçlük çekiyorum. Bu mesafeler o kadar büyükler ki bunu hayal etmek bile gerçekten çok zor. Aslında burada olan şey sonsuzluğun büyüklüğüne karşı sonsuz küçüklükler. Sonsuzluk fikri eski Yunanlar tarafından bilinirken, Cantor'un döneminde sonsuzluk tek başına ele alınamayan bir şey olarak görülüyordu. Bu Cantor için yeterince iyi değildi. Dünya hakkındaki bilgimiz sonsuzluk üzerine kurulduysa, onu öylece kabul edemeyiz. Onu anlamamız da gerekir. Sonsuzlukla başa çıkabilmek için bu iki sayı gruplarına bir göz atalım. Diyelim ki doğal sayıların hepsini biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve vesaire. Şimdi bunlar sonsuz sayılar olacak. Ve bu sayıların yanına farklı sayılar koyalım. 2, 4, 6, 8 vesaire. Baktığınızda sonsuzluk bir sayısından büyüktür. İşte bu hat sonsuza kadar sürebilir. 1, 2, 3 ve 4'ün sonsuzluğu, 2'nin, 4'ün ve 6'nın sonsuzluğundan büyük gözükmektedir. Sonuçta bunlar bu sayıların diğer yarılarıdır. Aslında bunların hepsini karıştırırsanız eşleşme durumu olacaktır. Yani birden sonra 2, 2'den sonra 4, 3'ten sonra 6 şeklinde gidecek. Böylelikle bu liste sonsuzluğa kadar uzanacak. Sayı listeleri asla durmaz. Her sayma sayıları her zaman eşleşecek bir sayı bulur. Sonuç olarak iki sonsuzluk listesinin de boyutu aynı olmalı.
Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü onları sayabiliyoruz. Bunun garip olduğunu biliyorum ama sadece beni takip edin. Çünkü başlangıçtan başlayarak saymaya devam edebilirsiniz. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı vesaire. Şimdi sonsuza kadar devam edebileceğiniz doğrudur. Ama ilerledikçe sayıları unutmadığınızdan emin olmalısınız. Sayma sayısının sonsuzluğu çift sayılarınkinden daha büyük görünüyor. Ama aslında aynı boyuttalar. Kantor farklı bir şey denedi. Tüm sayıları 0 ile 1 arasında saymaya çalıştı. Başlamak için en mantıklı yer neresi? 0,1 mi? Hayır, çünkü 0,01 daha küçüktür. Hayır, 0,01 de olamaz çünkü 0,001 daha küçük, hatta 0,0001 daha küçük. Her neyse deneyip göreceğiz. Başlamak için bir yer bulabilirim. Bu da başlamak için mantıklı bir yerin olmadığı anlamına gelir. Denemesi zor bile olsa 1 ile 0 arasındaki sayıları sayamazsınız. Yani sonsuzluk sayılamaz. Kantor bazı sonsuzlukların diğerlerinden büyük olduğunu savunmuştur. Bu çalışma sayesinde matematik dünyası yeni bir devrime tanıklık etmiştir. Kantor çalışmalarının yararlı olacağını düşünmüş olmalı ki büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Meslektaşları tarafından saldırıya uğradı. Ona bilimsel şarlatan ve gençliğin yozlaştırıcısı lakaplarını verdiler. Hatta bazıları eserlerinin yayımlanmasını sabote etti. Kantor'un sonsuzluğa dair fikirleri yalnızca onun hayal gücünün ürettiği bir şey olabilir mi? Onun türettiği bir şey yani. Sonsuzluk üzerindeki çalışmaları onu her dakika tüketti. 1884 yılının Mayıs ayında sinir krizi geçirdi. Tüm bunların sonucunda Halle'deki psikiyatri hastanesine getirildi. Kantor'un sonsuzluğu ehlileştirme isteği hastalığını nasıl tetikledi? Bunun için hastanenin müdürü Dr. Frank Pillman'la görüşeceğim. Bu örnek 1907 yılında yaşanmıştır. Cinnet, aniden gelişen bir istisnai durumdur. Bugün biz buna bipolar bozukluk diyoruz. Bunu öneren bazı insanlar var. Biliyorsunuz, onun zihinsel sağlığıyla yaşadığı mücadele sonsuzluğa cevap bulma yüzündendi. Bu süreçte çok yoruldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, matematiksel kuramlarla uğraşmak, psikiyatrik bir hastalığa yakalanmanıza sebep olacak bir şey değildir. Kişiliği hakkında tek bildiğimiz şey çok hırslı olduğudur. Kesinlikle yaratıcı. Elbette ki çözülmesi imkansız bazı problemleri çözmeye yeltendi. Ama sanırım bunu her matematikçi yapıyor. Bu onlar için normal bir şey. Belki de bu doğrudur. Doğru olabilir. Mücadele etmek. Savaşmak farklı bir problemdir. Öyle değil mi? Bu Kantor'un anıtı. Eleştirilmekten çok korkuyordu. Çünkü matematiğin varsayımlarını sorgulamaya cesaret etti. Onun sonsuzluk çalışması günümüzün karmaşık matematiksel fikirleri için oldukça önemliydi. Burası matematiğin soyutlaşmaya başladığı yerdir. Sonsuzluklar, büyük sonsuzluklar, sayılabilen ve sayılamayan sonsuzluklar. Bunları fiziksel dünyada bulamazsınız. Tüm bunlar bizim zihnimizde mi yani? Yoksa matematik üretilmiş midir? Sonsuzluk kavramı gündemde olduğunda kesinlikle mümkün olan en büyük şey olmalı. Öyle değil mi? Ve sonra biri gelip size birden fazla sonsuzluğun olduğunu söylüyor. Bu çok karışık ama oldukça önemlidir. Bu matematik sisteminin bence en temel özelliğidir. Matematiğin
gerçeklik arasında bir etkileşim olarak ortaya çıkması ve zihinlerde matematiği var eden şey işte budur. Sonsuzluğun bu anlamda gerçek olduğunu söyleyebilirim. Bana sorarsan gerçeklik gerçek midir? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Hatta nasıl bulacağımı da bilmiyorum. Bu gerçeğin düşündüğümüzden daha da büyük olabileceği gerçeği bazı insanları rahatsız etmektedir. Bana sorarsan ben bunu böyle karşılamıyorum. Gerçeklik gerçekten de küçük olsaydı klostrofobik olabileceğimizi düşünüyorum. Matematik bizi kozmosun yapısında bulunan görünmez kuvvetleri tanımlayabilmemize yardımcı oldu. Gizli dünyayı araştırmak için matematiksel araçları ve denklemleri kullandık. Matematik sessizce ve görünmez bir şekilde devrim yaratmayı başardı. Böylelikle evrenimizi daha iyi tanıyoruz. Bugün hala matematik üretildi mi yoksa icat mı edildi diye tartışmaya devam etmekteyiz. Gerçek olduğu yer işte burasıdır. Bu boru tel kaotik görünüyor. Bilimin en ileri noktasıdır. Buradaki araştırmacılar hedeflerinde başarılı oldularsa dünyanın enerji ihtiyaçlarına cevap bulmuş olacaklardır. Temiz, yenilenebilir ve ücretsiz kaynaklar. Bugün buraya bir grup insanın dikkat çekici bir iş yaptıkları yere füzyon enerjisini görmek için Sulham merkezine geldim. Matematiğin gerçekliğini alıyorlar ve istedikleri gibi şekillendiriyorlar. Bir yıldızın gücünü kullanarak insanlığın geleceğini değiştirmeye çalışıyorlar. Güneşimiz gibi bir yıldızın gücünü kullanmak, tahmin de edebileceğiniz üzere oldukça zor bir şeydir. Güneş, plazma adı verilen dev ve sıcak bir gaz topudur. Bu plazma içindeki hidrojen ve atomlar birbiriyle çarpışarak ortaya ısı enerjisi saçar. Oldukça büyük bir enerji. Buradaki meydan okuma bu tepkimeyi dünyada yaratmaktır. İlk adımsa bir plazma oluşturmaktır. Şimdi bu şeklin içinde 200 milyon santigrat dereceye kadar ulaşabilen bu plazmanın içinde sizin için koşulları yeniden yaratmaya çalışıyorlar. Bu halka şeklindeki boşluğa tokamak deniyor. Bu işlemin en zor kısmı plazmayı sabit tutmaktır. Eğer duvara temas ederse plazma soğur ve reaksiyon durur. Bunu engellemek Doktor Anthony Shav'ın işidir. Zorluk şu, 200 milyon derece beraberinde ekstra uğraşlar getiriyor. Çalkantılı bir deniz gibi. Çeşitli akımlar, türbülanslar ve gelgitlerin davranışlarını anlamak zorundayız. Doğru zamanda doğru şeyi yapmazsak, bizim istediğimizin yerine kendi istediğini yapar. Bu davranışı sürdürmek, kimsenin göremeyeceği kadar çok atomlarla bağlantılıdır. Bunun varlığına inanmamızın tek nedeni matematiktir. Anthony ve iş arkadaşları plazmanın arkasında yatan görünmez güçleri anlayabilmek için matematikten faydalandılar. İşte burada tokamak denilen plazmanın içinde çekilmiş bir fotoğraf var. Parlayan kısımları görebiliyorsunuz. Fotoğrafta yapıların kabaca nasıl üst üste oturduklarını işte burada görebilirsiniz. Karşılaştırma yapmak için matematik simülasyonu kullanılıyor. Filamenter adı verilen bu küçük çizgileri burada görebiliyorsunuz. Burası plazma perdesinin dışarı tarafında olan yerdir. Matematik işte tam da buradadır. Fizikçiler ikisi arasındaki karşılaştırmaları yaparak birbirlerine ne kadar uygun olduklarını araştırmaktadırlar. Eğer bunları iki tarafa da koyarsanız, matematiksel versiyonların ne kadar iyi olduklarını anlayabilirsiniz.
Plazmanın nasıl gerçekleştiğini öngörmek için simülasyon kullanılır ve plazmanın nerede parçalanacağına dair bir öngörüde bulunulur. İşte bunun önemli olmasının nedeni herhangi bir sınırın bulunmamasıdır. Matematiksel simülasyonların sayılarına bakabilirsiniz. Ama bir kez gerçek öngörüde bulunduktan sonra plazmanın içinde olup biteni anladığınız zaman artık onu kontrol edebilirsiniz. Nükleer füzyon sınırsız temiz enerji kaynağıdır. Eğer bu sorunu çözebileceklerse cevap matematiktir. Ve böylelikle dünyanın görünmez güçlerini kolaylıkla açıklayabilirler. Plazmanın içinde neler olduğunu bilmenin tek yolu matematiği kullanmaktır. Bunların hepsini matematik sayesinde yapıyoruz. Bir yıldızın içinde onları kopyalamaya çalışırken matematik ve bilimden yararlanıyoruz. Matematiği yüzyıllardır araştırıyoruz. Denklemleri uzun süre kullandık ama hala mükemmel değiliz. Evrende hala boşluklar varsa, matematiğin bizi nereye götürebileceğini bilmiyorsak eğer, onu nasıl keşfetmiş olabiliriz ki? Belki de sadece bir keşiftir. Peki şimdiye kadarki matematik bilgimizle nerelere kadar geldik? Evet, Newton kesin olarak tahmin edilemeyen temel ağırlık yasalarını buldu ve evrenin hareketlerini takip edebilmemize olanak sağladı. Ama maalesef kusursuz değiller. Sonra Cantor, sonsuzluklar hakkında inanılmaz fikirler üretti. Gerçekten dahiceydi. Belki de matematik biraz farklı bir yol izlemeye başladı. Ve dahası ilerledikçe matematiğin icat edildiğini hissetmeye başladık. Next time, things get even weirder as the logic of math starts to break down. There's a bit of a paradox here. Who shaves the barber? And we take another giant leap forward. Hey! Amazing! As mathematics redefines the nature of space and time. Einstein completely upended our understanding of space, time, matter, energy, and kind of what else is there to the nature of reality. I mean, how did he think of that? Our world is becoming stranger than we realize. And there may even be multiple versions of it. Mathematically speaking, in an infinite universe, everything that's possible has to happen somewhere. If we trust the maths, then where it's taking us is somewhere truly bizarre. What makes our world work the way that it does? Explore more about the magic and mystery of mathematics and how it impacts our everyday life. Just go to bbc.co.uk/maths and follow the links to the